Merhabalar, size çok tatlı bir tarifle geldim. Bu minik şaşkın ördeklerimizin gövde, kollar ve bacaklarını dikişsiz olarak hazırladım. Yeni başlayanlar için tüm terimleri gösteriyorum. Benim örmesi yarım saatimi aldı. Keyifli ve çok sevimli bir tarif. Gören herkes çok seviyor. Hadi yapımına geçelim. Malzeme listesi: istediğiniz renklerde amigurumi ipi, çok az ip gidiyor. 8 milim vidalı göz, boncuk elyaf, isteğe bağlı anahtarlık halkası ya da sadece zincir de çekebilirsiniz. Benim kullandığım tığ 6 numara 1,4 milim. Bu ip için 2 ya da 2,5 numara tığ ile de örebilirsiniz. Ben kollarını, bacaklarını, buralarını hep örerek birleştirdim. Sonradan dikmedim. Sadece ağzını diktim ve gözlerini diktim. Şimdi yapmaya başlayalım. Bunu bu renk öreceğim. Şuradan başlayacağız. İlk önce gövdesini yapacağız. İpimi öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra yaptığımız halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğne, tığım içine batırdım. Arkadan ilmeği aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra buradaki ipliğimi çekiyorum. Ortasını sıkılaştırıyorum. Elimle şöyle yuvarlak yapıyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine bu iki tarafını da alıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. Birinci sıramızın sonu 6 tane. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneyi ilk artırma yapıyorum. Artırma, bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Hemen buraya geliyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Şimdi başladığımız noktaya böyle küçük bir işaretleyici takabiliriz. Burası bizim sıramızın bittiği yer. Birinci artırmamı yaptım. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Hemen ikinci artırmamı yapacağım. Yani bunun üzerine 2 tane sık iğne yapacağım. Hepsinden artırma yapacağız. 6 idi. İkinci sıranın sonunda 12 tane sık iğne olacak. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve son 6. artırmamı yaptığımda ikinci sıranın sonu 12 tane sık iğne. Bunu çıkartalım. 3. sıraya geçiyoruz. Sıramızın bittiği yer burası. Buraya takalım. 3. sırada bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. Toplam 6 artırma yapacağız. 3. sıranın sonunda 18 tane sık iğne olacak. Şimdi bir sonrakine bir tane örüyorum. Sonrakine artırma yapıyorum. Yani 2 tane yapıyorum bunun üzerine. Aynı deliğe bir tane daha. Sonra bir tane örüyorum. Bir sonrakine yine artırma yapıyorum. Aynı deliğe tekrar. İkinci artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Ve 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Şimdi 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan şu gövde kısmı için 3 sıra boyunca dönerek örelim. Hiçbir şey yapmayalım. İşaretleyicimizi buraya takalım. Ve şu an 1, 2, 3. sıradayız. 6. sıranın sonuna kadar dönerek artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi ben 6. sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimin hizasındayım. Burası bir ön olabilir, bir arka. Ona hiç takılmayın. Hiçbir şey olmaz. Şimdi işaretleyicimi yukarı çekiyorum. 7. sırada bir ör, bir eksilt, bir ör, bir eksilt yapacağız. Toplam 6 eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Eksiltme
gizli eksiltme yapacağız. Bu bende başak gibi görünenlerin benden taraflarını alacağım. Birini aldım. Eksiltme 2 sık iğneyi 1 sık iğne yapmak demek. Birini aldım, sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Normal ördüm. Bir sonrakine yine eksiltme yapacağım. Bu ikisini bir tane yapacağım. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Bir tane örüyorum. Şu an sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Şu an 7. sırayı tamamladık. 8. ve 9. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 12 tane örelim. Toplam 2 sıra boyunca. Şimdi ben 9. sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi içine elyaf dolduralım. Bence yeterli. Şimdi 10. sırada hepsinden eksiltme yapacağız. 12 taneydi. 6 tane kalacak. Toplam 6 eksiltme yapacağız. İşaretleyicimi yukarı takabilirim. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Ve son 6. eksiltmemi yapıyorum. 6 tane sık iğne kaldı. Artırma eksiltme yapmadan 11. sıranın sonuna kadar dönerek örelim böyle. Burası artık tamamladık gövdeyi. Boyun kısmını yapıyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 11, 12 pardon 12. sıranın sonuna kadar da yandaki sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçirdim. 2 zincir çekelim. İpliğimizi keselim. Bunu da çıkartalım. Sonra şu ilmeği bunun içinden geçirelim. Şu şekilde sabitleyebilirsiniz. Hemen yanındaki sık iğneye batıp bu şekilde sonra tekrardan bu fazla kısmı da içine verelim. Gövdemiz hazır. Şimdi bacaklarını yapalım. Bunun için turuncu ipimizi alalım. Şimdi bacaklarını yapalım. Bunun için ilmek oluşturuyoruz. Böyleyken tığımı çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Böyle başlangıç zincirim de bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Sonra çektiğime değil, ondan öncekine değil, bir öncekine şu şekilde iplik kaydırma yapıyorum. Bakın battım. Şu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Çektiğime değil, bir öncekine yine aynı şekilde bu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine yine aynı şekilde tığımı batırdım. Hani şöyle yapmıyorum da bunu bunun içinden geçiriyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 3. parmağını yapacağım. Son çektiğime değil, bir öncekine bunu bunun içinden geçiriyorum. Ve bir sonraki zincire yine batıyorum. Bunu yine bunun içinden geçiriyorum. Bakın böyle parmaklarını oluşturduk.
Şimdi birleştirdiğimle değil, hemen yanındakine batıp iplik kaydırma, bu şekilde bir sık iğne yaptım, birleştirdim burayı. Bir sonraki zincire geçiyorum. Böyle bir sonrakine geçiyorum. 3 ve 4 tane yaptım. Şimdi artık bacağımızın şu kısmından isterseniz bunları kesip sonrasında dikebilirsiniz. Ben şöyle yapmıştım bunu yaparken. Ben çok dikişle sevmediğim için daha pratik geliyor bana. Şurasını böyle düşündüğümüzde, bura değil bir önceki yere, buradan batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Ve 2 tane zincir çekelim. Bacaklarını böyle kolay bir şekilde birleştirebiliyorum. Şu avuç iç tarafını orta kısmına getirmiştim. Ben gerçi çok bir şey fark etmiyor da. Sonra bunları içine verelim. İsterseniz direkt verebilirsiniz şöyle. Ya da şöyle de olabilir. Ben açıkçası şöyle yaptım. Bunu buradan kendi içinden geçirdim. Şöyle çektim. Bunu da geçirirken şu içinden mesela şuradaki bir kanadını bırakarak geçirdim. İpim nasıl diyeyim? Şuradaki var ya, onun sadece bir tanesini aldım. Oradan geçirdim. Hani bu ikisinin arasında aynı delikten geçiyor ama aralarında bir tane bunun ipliği var. O yüzden bunları birbirine bağlayabilirim. Şöyle çektikten sonra bunları birbirine şöyle bağlıyorum. Sonra bu fazla ipi yine bu delikten bu şekilde, dediğim gibi ben böyle yaptım. İsterseniz bunları yapıp sonrasında dikebilirsiniz buraya. Sanki böyle daha pratik oluyor. Şimdi diğer bacağını da yapalım. Onu da bunun paraleline yapalım. Ben şimdi diğer bacağı da yaptım. Bunu da göstereyim. Bunun hemen paraleline geçiyorum. Bunu bunun içinden geçiyorum. 2 tane zincir çekelim. Şurayı böyle bir iyice sıkalım hem. Bunu da aynı delikten geçireceğim. Yalnız şu ipin bir kanadını alarak geçireceğim. Mesela şunu aldım. O aradan geçireceğim. Hemen farklı bir yerden de çıkartırım ama bu defa turunculuk belli olur. Böyle yapmamın sebebi aslında turuncu ipin belli olmaması. Sonra bunları birbirine bağlayalım. Bu yetişkin bir tavuk, o yüzden rengi böyle. O civciv. Şimdi kanadını yapalım. Ben bir tanesini yaptım. Bunu da aynı şekilde dikişsiz bir şekilde yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Sen de böyle dur. Aynı şekilde ilmek oluşturuyorum. Böyleyken çevirdim. Bir tane zincir çekiyor gibi yapıyorum ve ilmeğimi oluşturdum. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığın başını doluyorum. Birleştirdiğime değil, öncekine değil, bir öncekine batıp hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Bir sonraki zincire hepsini birlikte çekiyorum. 3, 4, 5. Şimdi buradayken biraz önce dediğim gibi bir tane zincir çekip kopartıp dikebilirsiniz. Ama ben şöyle yapacağım. Böyleyken bunun paraleline geçiyorum. Kafasının 1, 2, ikincinin dibinden yaptım.
Şurası bence güzel gibi. Birisi yukarıda, biri aşağıda mı olacak böyle? Şurası. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Sonra şurayı böyle çeviriyorum ve ortasından battım. Ve birleştirimin hemen yanındaki ilmekten batıyorum. Biraz karışık oldu. Buradan battım. Birleştirimin hemen yanındaki ilmekten batıyorum. Bunun hem şeyden ve tavuktan hem kanadından geçiriyorum. Hem de buradan. Sonra bir tane daha kanada batıyorum. Sonra tavuktan alıyorum. Önce tavuktan geçiyorum. Sonra kanattan geçiyorum. En sonunda ilmeğimden geçiyorum. 2 tane zincir çekelim. Belki de bu daha zahmetli olabilir. Sonra burayı şöyle elimle düzeltiyorum. Bu biraz zaten şapşik. Sonra bunu aynı şekilde buradan geçirdim. Bunlar zaten aynı renk olduğu için kolay kamufle olacaktır. O yüzden bir önce biz aralarındaki bir diğer ilmeğe battım. Bunları şöyle çekelim güzelce. Bunlar bunun başlangıç ipiyle bitiş ipleri. Bunu şöyle sıkıca bağlıyorum. Daha sonra herhangi bir delikten batıp bu düğüm yaptığım ilmeğin dibine geliyorum ve bu fazla iplerimizi içine veriyorum. Sonra böyle güzel olan beğendiğim tarafını ön yüzü ilan edeceğim. Bence şurası dönemeç olduğu için kanat biri yukarıda gibi duruyor. Şu tarafı daha güzel. Burası şapşik tavuğumuzun ön tarafı. Şimdi tavuğumuzun ağzını yapalım, kafasını yapalım. Öncelikle sihirli halkamızı yine yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra ipliğimi çekiyorum. Elimle böyle yuvarlaklaştırıp başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kayma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. İlk sıramızın son 6 tane. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. 5. artırmamı yaptım ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Sıramızın bittiği yere yine böyle işaretleyicimizi takalım. 3. sırada bir ör bir artır yapacağız. Toplam 6 artırma. Sıra sonunda 18 tane sık iğne olacak. Şimdi bir tane örüyorum 3. sırada. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Ve işaretleyicimi bir yukarı çekiyorum.
Üçüncü sıramız bitti. Dördüncü sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma, sıra sonunda 24 tane sık iğne olacak. 2 tane örüyorum. 1 2. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 24 tane sık iğne. 6, 12, 18, 24. Ve işaretleyicimi bir üste takıyorum. 5. sıramıza geçtik. Bu sırada 3 ör 1 artır yapacağız. Toplam 6 artırma, sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve 3 tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 5. sıranın sonu 30 tane sık iğne. Şimdi yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapacağız. Bunu bunun içinden geçirip 2 tane zincir çekelim. Ve keselim bunu. Şimdi örgümüzün bu yüzü iç kısmına gelecek, dış kısmına gelecek, bu yüzü iç kısmına gelecek, ters yüzü. O yüzden bunu buraya iç kısmına düğüm yapacağım. Bunu şöyle düğüm yapalım. Aynı şekilde bunu da ben çekileceği için çok da bir şey dipten kesmeyi sevmiyorum. Amigurumilerde de hiç sevmiyorum. O yüzden genelde böyle hep kendine yediriyorum, kendi ipini. Zaten dediğim gibi katlandığı zaman o kısım görünmeyecek. Şimdi turuncu ipimizi alalım elimize. Turuncu ipte şöyle yapacağız. Etrafının sayısı 30 taneydi. Bu sıranın sonunda 36 tane olacak. Şöyle başlarken şu an köşegenler oldu. O yüzden artırma yerlerini buralardan yapmak istemiyorum. Artırma yerleri ara kısımlarda olsun ki dönüşümüz yuvarlağımsı olmasını istiyorum. Bunun için mesela artırmamız bak 2 tane örmüşüz bir deliğe. Burada da 2 tane örmüşüz bir deliğe. Başlarken şurada kısımdan artırma yapacağım. Yaparken de şurayı şöyle ilmek oluşturdum. Çevirdim. Çektim ve ilmeğimi oluşturdum. Buradaki sık iğne artırma yaptığım yer 2 tanesi bir deliğe batmış. Burada da aynı. Yani bu ikisinin arasından başlayacağım. Artırmayı buradan yapacağım. Bir tane batıyorum. Aynı deliğe bir tane daha batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Bu sırada en son 3 ör 1 artır yapmıştık. Bu sırada 4 ör 1 artır 4 ör 1 artır yapacağız. Toplam 6 artırma, sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 ve 4. buradan bir tane batıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. İkinci değil pardon, 3 artırmayla başladık. 1 2 3 tane artırma yaptık. 4 tane örüyorum. 1
2, 3 ve 4. Dördüncü artırmamı yaptım. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bunu içine de örebiliriz ya da bunu buradan yok edelim. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum ve son 6. artırmamı yapıyorum. Sonrasında sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan ördüm. Başladığım sık iğnenin şu şekilde ortasından battığımda daha iyi kamufle oluyor. Şöyle ortasından batıyorum ve iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Şöyle birazcık elimizle düzeltelim. Böyle güzel bir dairemiz oldu. Burası kapattığımız zaman şu şekilde bir parça da şöyle yapacağım. Aslında sanırım kessek bir şey olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü burası turuncu ip. Ve burasını ağzının kenar kısmına getiririm. Orası daha görünmeyen bir yer. Tadam. Şimdi zaten kapattığımız zaman şöyle olacak ve görünmeyecek. Şimdi gözlerini yapalım. Bunun için yine ten rengi ipimizi alıyorum. Siz hangi renk yaparsanız gövdesini. Zil halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra ipliğimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçirdim. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağım. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Ve birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım. İsterseniz işaretleyici takabilirsiniz ama küçük bir şey, bence gerek yok sanırım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Şimdi 3. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kıvrılacaktır artırmadığımız için. 9, 10, 11, 12. Amacımız zaten bu gözün bombesini vermesi, kıvrılması. Şimdi yanındaki 12 tane sık iğne yaptım. Yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi gözümüzün arka kısmı tamam. Gözün dış kısmı bu. Bize ben tarafı duran düz kısmı, iç kısmı burası olacak. O yüzden şu fazlalık ipliklerimizi bu kısma verelim. Şöyle yapıyorum. Tek kanadını aldım. Ve şurayı da tekrar bir yerden daha tutturmak istiyorum. Burası böyle dursun. Şimdi beyaz ipliğimizi alalım. Şimdi beyaz ipliğimizi aldık. Zil halka yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra burayı çekiyorum. Çok çekmeyelim çünkü içine bir yıl göz takacağız. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Birinci sıramızın sonu 6 tane. İkinci sırada hepsini artırma yapalım.
birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Yani ikişer ikişer batıyorum hepsine. Beşinci artırmamı yaptım ve son 6. artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçirdim. Sonra ipliğimizi kopartalım. Bunda dışa gelecek kısım ters kısmı dediğimiz şu kısım. Şöyle daha iyi çünkü bombe oluşuyor. O yüzden bu kısım gözün ön kısmına gelecek. O yüzden bu ipliği bu taraftan geçirelim. Ve şurayı da şu bitiş ipliğimizi de orta kısmından şu kenar şuralardan bir yerden batıp çekelim. Bakın böyle. Şimdi vidamızı alalım. Burada şey yapabilirsiniz. Elinizde böyle top şeklinde bir boncuklarınız varsa yarım ay ya da silikonla yapıştırabilirsiniz. Vidalı gözü geçirdim. Arkasının kapağını da takalım. Böyle. Şimdi şu yaptığımızın bakın böyle buraya geçiriyoruz. Tüm ipleri gözümüz hazır. Şimdi diğer gözünü de yapalım. Şimdi gözünün ben diğerini de yaptım. Önce ağzını dikelim. Ağzını şöyle yapmak istiyorum. Şurasını bombe yaptım. Kat verdim. Kullandığım ipliğin katına ayırdım. Tek katı bu. Yeterli. Hep her tarafını değil, sadece şuradan birleştireceğim ama burası açık kalsın istiyorum böyle. Önce şuraya bir düğüm yapıyorum. Sonra buradan şöyle belli etmeden diğer tarafına geçelim. Şimdi buradan da aynı şekilde burayı dikmek istiyorum. Neden? Böyle şeyler de olabiliyor. Yeterli. Şimdi burayı da buraya düğüm yapalım. Böyleyken bir düğüm daha yapacağım. Daha sağlamlaştıralım. Sonra bu ipimizi keselim. Fazlasını ağzının içine verebiliriz. Tamamdır. Şöyle. Şimdi gözünü birini diktim. Diğerini birlikte dikelim. Dikerken dediğim gibi ipin katına ayırmıştım. 3 kat bu. Kullandığım ip tek katıyla dikiyorum. Şöyle tüm parçalarını her şeyin içine verdikten sonra içinden düğümümü geçireceğim için ilk baş içinden başlıyorum ve düğümü içine bıraktım. Bir buradan batıyorum. Bir tane şunun şu başak gibi olanın alt kanadını alarak diktim ben. Daha az belli olsun diye. Şöyle bir buradan aldım. Bir diğer taraftan. Çok da önemli değil ama belli olmasın diye. Dediğim gibi şu başak gibi olanların alt tarafını alarak dikiyorum.
Fazla her şeyi içine vereceğim. Ve diktim. Önce şuradan düğüm yapacağım ama ipimi koparmayacağım. Aynı iplikle birleştiririm. Ama burada sabitlemek çok önemli. Sabitleyelim. Şimdi gözümüzü dikelim. Göz dikerken bunu şöyle bir tane buradan, bir tane bebekten alıyorum. Ve bu tarafa dönelim. Aynı şekilde bir tane buradan alıyorum. 2 kat dikelim ki sağlam olsun. Şimdi arka tarafına geçeceğim. Burayı yine böyle bir sabitleyelim buraya ipimizi ama koparmayalım. Diğer gözünü dikelim. Şöyle şey yapıp kaydırarak yan tarafa geçtim. Ve şu gözünü dikelim. Aslında ayrık da güzel. Bileşik dikmiştim onu ama bence ayrık da gerçi ayrık biraz daha kurbağaya benziyor. Bileşik olsun. Şöyle daha kurbağamsı duruyor. Bunu da aynı şekilde bu taraf yüzüne geçtim. Ve gözler ayrık mı olsa diye düşünüyorum. Bileşik mi yapsam? Hadi bileşik yapayım. Bunu önce buraya bir tane sabitleyelim. Sonra bunu da burada düğüm yapalım. Sonra buradan yine aşağı geçelim. Yine ipimizi koparmayalım.
şekilde şöyle düşünürsek bunu buraya dikelim. Ay çok şeker oldu. Alt kısmından önünü istediğimiz kısma ben şurası öne gelsin istiyorum. Böyle. Bununla bu kadar zorlamam peki. Bu kalın ipi buraya giydirmeye. Böyle bir tane gövdeden alıyorum. Bir tane kafasından. Ama kafasını diğer tarafından çıkarmadan sadece tek kanat alıyorum. Böyle ipim bitene kadar döneceğim ben. Şurayı şöyle sabitleyebiliriz. İpiniz küçük kaldığında böyle tığ gayet güzel iş görüyor. Bunu da kalın ipini yine içine verelim. Ve kafasına direkt metal de takabilirsiniz. Ben burada şöyle yapmıştım. Elimde sadece halka vardı. Burası nasıl yaptım göstereyim. Kahverengi ipimi alıyorum. Yine ilmek oluşturuyorum. Arkasından şuradan da olabilir ama ben birazcık daha, gerçi niye o göğüs şeyden batmışım. Buna da öyle yapalım. Daha sağlam olur diye burasından batmıştım. İlmeğim burada. Sonra 30 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sonra yine aynı yere batıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Ve 2 tane zincir çekelim. Bunu kamufle etmek daha kolay. Çünkü kendi rengi olduğu için arka tarafından halledebiliriz kolayca. Bunun için de böyle gövdeye doğru battım. Bunu buradan çıkardım. Çekiyorum. Sonra yan tarafından diğer ipliği de çekiyorum. Bunu böyle sıkıca çektikten sonra burayı bağlayalım. Gördüğünüz gibi çok az malzeme giden ama biraz işçilikli bir bebek bence bu. Tadam. Şapşik bir tavuğumuz oldu. Aslında bunun bir tane de siyahını yapmam lazım benim. Ya cana ne oldu? Ve tavuklarımız hazır.